Efendim hem bölgedeki dengeler hem de özellikle Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından çok önemli olan bir dosyadan bahsedeceğiz. Türkiye-Suriye normalleşme süreci son dönemlerde yeniden hız mı kazanıyor diye haftalardır konuşuyoruz ki taraflardan peş peşe açıklamalar geliyordu. Ankara'nın gel anlaşalım, normalleşelim, terörle birlikte mücadele edelim, kalkınma projelerine birlikte imza atalım dediği ısrarla Suriye'nin devlet başkanı Beşar Esad Moskova'da Putin'le görüştü. Şimdi o görüşmenin yansımalarını, neler olabilir içeriği, sürece etkisi, bunları konuşacağız. Gazeteciğimiz Ceyhun Bozkurt İstanbul stüdyomuzda bizlerle birlikte. Sayın Bozkurt hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Sayın Bozkurt, kritik bir süreçten geçiyoruz. Peş peşe açıklamalar geliyor. İşte hafta başında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı MKYK toplantısı sonrasında. Kurumların olgunlaştırdığı dosyanın siyasi düzeye gelmesi gerekiyor demişti. Ankara'nın çabalarının devam ettiğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Sky News Arabia'ya verdiği mülakat yayınlandı. Orada yine Ankara'nın çabalarının devam ettiğini, henüz tam bir mesafe alınmadığını anladık liderler görüşmesi için. Dolayısıyla şimdi Moskova'da olması Esad'ın, Putin'le görüşmesi ne anlama gelir? İçerik zamanlama açısından bu görüşmenin önemi nedir? Süreci nedenle etkileyebilir Rusya? Ya baştan şunu söylemek lazım. Zaten bölgeye yönelik bütün planlamalarda, işte özellikle Suriye özelinde yapılan o yıkım planlarında temel amaçlardan bir tanesi Türkiye ile Suriye'nin iletişimi kopartmasıydı. Şimdi Türkiye aslında 2015-2016'dan itibaren bu sürecin oluşturduğu tahribatı onarma noktasında çok ciddi mesafe kat etti. Türkiye Suriye yönetiminin, Şam yönetiminin yaptığı yanlışları dile getirmekle beraber aynı zamanda biliyorsunuz 2016 sonrası özellikle bir Astara süreci işlemişti. O süreçte dolaylı olarak Rusya ve İran üzerinden aslında Şam yönetimiyle Türkiye arasında bir iletişim vardı. Ama tabii ki işte az önce sizin de aktardığınız üzere daha alt düzeyde süren, özellikle de istihbari düzeyde süren bir iletişim vardı. Şimdi adım adım bölgenin artık gerekliliği, işte biliyorsunuz işte İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni bir saldırgan politikası konuşuluyor. Zaten Gazze'deki soykırımı bölge denklemini çok etkiledi, olumsuz etkiledi. İnsani boyutunun yanında stratejik boyutları da olan bir saldırıdan bahsediyoruz. Şimdi Şam'ın da mecbur kaldığı, artık Suriye'de siyasi çözüme ihtiyaç noktasında önemli bir dönemece girdik. Yani Türkiye'de bu noktada terör örgütünün orada işte teröristan olarak tanımladığımız coğrafyada işte sözde yerel seçimler, sözde anayasal girişimler adı altında faaliyetlerini daha da ileri aşamaya taşımaması noktasında adım atmak istiyor. Tabii ki bunun yolu da doğal olarak mevcut o Suriye coğrafyasının yönetiminde tamamını kontrol etmesi gereken Şam yönetimi. İşte bu diyalog kapıları aslında bir anlamda uzun süre önce açılmıştı. Ama işte yine az önce siz belirttiniz, bu işlerde genelde daha alt düzeyde başlar, diplomasi yürür, daha tepeye gidilirken o tepenin görüşmesinin altyapısı oluşturulur. Şimdi bir anlamda bu altyapı çalışmaları da bir anlamda ilerliyor. Şimdi Şam'dan bilgi alan kaynaklarla görüştüğümüzde onlar Şam'ın bu sürece aslında soğuk yaklaşmadığını söylüyorlar. Açık açık söylüyorlar. Yani şundan dolayı daha önce kesin bir şart koşmuşlardı ki Sayın Hakan Fidan çok doğru bir ifade koydu. Masaya otururken şart olmaması lazım şeklinde. Şartlar oluşursa masaya oturması çok daha zorlaşacaktır. Ama olgunlaşacak, ortak çıkarlar çerçevesinde olgunlaşacak politikaların belirlenmesi bir anlamda müzakere süreçleri, sorunların çözümü için yapılacak görüşmeler diye tanımlanırsa daha iyi olur. İşte Şam o şartını şöyle yumuşattı biliyorsunuz süreçte. Niyet beyanına çevirdi. Türkiye çekilsin şartından Türkiye egemenliğimizi tanımalı. İşte bu sürecin sonunda da askerlerini çekmeli. Ki Türkiye zaten en başından itibaren aslında bunu söylüyor. Biz ki şunu da söyleyelim, Suriye'nin toprak bütünlüğü için deyim yerindeyse eylemliliğe girişen tek ülke de Türkiye. O kısım tam netleşti mi? Yani şart koyup koymadığı Suriye'nin netleşti mi? Çünkü peş peşe biraz tonda çelişki olan açıklamalar geldi. Şimdi başlangıçta çok net bir şekilde işte Faysal Miktad'ından tutun üst düzey başka isimlere kadar Suriye şunu söylüyordu. Bizim için masaya oturma şartı Türkiye'nin, işte onlar işgalci olarak tanımlıyorlar. Ama hiçbir hukuki altyapısı olmayan bir suçlama bu Türkiye'ye. Ondan sonra güçlerin çekilmesi.
Birinci, yani en önemli şart bu ve o yapıldıktan sonra masaya oturma konuşulur demişlerdi. Şimdi dediğimiz gibi gerek Beşar Esad, gerek Faysal Miktat, gerekse de ilgili diğer yetkililer yayın organlarına yansıyan, Bağas'ın yayın organlarına yansıyan yayınlarda Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü tanıması ve siyasi çözümle beraber, yürüyen süreçle beraber askerlerin çekilmesi. Türkiye bunu zaten dediğimiz gibi en başından beri söylüyor. Suriye'de bir çözüm olduğu zaman bizim askerlerimizin orada durmasının bir anlamı yok. Zaten sonuçta bir anayasada Suriye'deki bütün kesimler mutabık kaldığı zaman, yeni bir dönem başladığı zaman Türk askeri zaten kendi görev yerlerine dönecek. Ama şu an öyle bir durum yok çünkü bir boşluk var çünkü. Halen bugün Türkiye Resulayn'dan sizin de haritada yansıttığınız bölgelerde Afrin bölgesi, Tel Abyad bölgesi, Resulayn bölgesi, Cerablus bölgesi, Elbap hattı buralardan çekildiği anda hemen dibinde terör örgütü unsurlarının bulunduğunu ama Şam yönetimine bağlı kuvvetlerin olmadığını ki güç dengesi açısından da Amerikan desteğini alan bir terör örgütü var. Şam yönetimi o çerçevede de müdahalede çok zorlanıyor. Amerika'dan destek alıyor ama bir yandan da Rusya'dan da destek aldığını söyleyebiliriz. Çünkü Rusya'dan uymadığı mütabakatlar var, göz yumduğu durumlar var, izin vermediği, engellemeye çalıştığı daha doğrusu durumlar var orada. Dolayısıyla onun için ne diyebiliriz? Rusya ne kadar isteklidir bu süreci bir yandan desteklediğini söylüyor açıklamalara bakarsak. Ama nedenle nereye kadar destekler? Ya şöyle, Rusya bakıldığı zaman Ukrayna sorununu yaşamaya başladığı zamandan itibaren aslında Suriye'de etkisi, yani güç açısından etkisi biraz kırılmaya başladı. Çünkü bütün merkezini Ukrayna'ya ayırmaya başladı. Tabii burada da bir boşluk oluşmaması, burada oluşabilecek bir sıkıntı da Rusya'dan kaynaklı, Rusya'nın müdahale edemeyeceği, Rusya'nın etkili olamayacağı bir boşluk oluşması durumunda Amerikan unsurlarının, Amerika'nın müttefiklerinin, müttefik derken de NATO müttefiklerini bahsetmiyorum. Biliyorsunuz İngiltere, işte Sayın Hakan Fidan 2,5 müttefik demişti. Amerika, Onlar İngiltere, noktasında. Fransa olarak Şimdi Rusya o yüzden şunu istiyor. Suriye'de artık sorunu ortadan kaldırmak. Kendi çıkarı çerçevesinde. Yani Türklerin, Suriyelilerin deyim yerindeyse kaşı gözü için istemiyor bunu. Kendi çıkarları çerçevesinde. Ama bir taslak üzerine çalıştığı söyleniyor Rusların. Ve yakında onun sunacağı bir çözüm, iki tarafa da belli şeylerin mutabık kalabileceği maddeler üzerine çalıştığı söyleniyor. Bakalım neler yaşanacak, elbette dikkatle takipteyiz. Çok çok teşekkürler Sayın Bozkurt, teşekkür yayınımıza katıldığınız için.